Koçlar ve yükselen burcu koç olan dostlar, Mayıs ayı burç yorumlarınıza hoş geldiniz. Öncelikle yükselen burcunuz, sonra güneş öz burcunuz, sonra da ay burcunuza göre izleyin. Tabii ki eğer koç burcunda çok fazla gezegen yerleşiminiz varsa yine koç burcunu izleyip takip etmenizi tavsiye ediyorum. Evet, Mayıs ayına çok dolu dolu bir Mayıs ayı yaşayacağız. Hızlı giriyoruz sevgili koçlar. Çünkü sizin yönetici gezegeniniz Mars ve yine Mars tarafından yönetilen bir tutulma yaşayacağız. 5 Mayıs'ta bir Akrep burcunun 15 derecesinde ay tutulması yaşayacağız. Bu tutulma önümüzdeki 6 ay boyunca etkilerini sürdürecek. Sizin için önemli, dediğim gibi Mars tarafından yönetildiği için. Üstelik de yine buranın devamında yine Ekim ayında yine bir tutulma ve sizin para evinizde gerçekleşecek. Bu demek oluyor ki sizin maddi konular, gelirler, giderler, kazançlar, harcamalar veya beklenilen ya da altyapısını hazırladığınız, çalışmalarını yaptığınız, bir takım yatırımlarını yaptığınız konularda gelir ve kazançlar elde edeceğiniz bir aya giriyoruz. Evet. Özellikle 5 Mayıs'taki tutulma tam 8. evinizde olacağı için 5 Mayıs ve civarında önümüzdeki haftaya da sarkacaktır. Mutlaka vergilendirme sistemleri, krediler, borçlar, bankalarla ilgili olan finansal yapılar, yatırımlar da olabilir tabii ki. Ev, emlak işleri ya da satılık bir takım satışla ilgili konular. Bunların içinde tabii ki miraslar da girecektir. Kardeşleri ilgilendiren alanlarda önemli gelişmelerin olacağı bir tutulma yaşayacağız. Bu tutulmanın etkileri Mayıs ayı boyunca tetikleneceği tarihler var. Şimdi onlardan bahsedeceğim size. Hemen Mayıs'ın 7 Mayıs'ta mesela Venüs'ün güzel bir açısı olacak ve Venüs'ün tabii ki üçgenleri her zaman faydalı çalışacaktır. Hemen bakıyoruz. Venüs Yengeç burcuna geçiyor ve sizin 4. evinize geçiyor. Bu demek oluyor ki aslında Mayıs ayı boyunca bu ailevi yapılar, ev içindeki konular, oradaki huzursuzluklar son bulacak demek oluyor. Çünkü artık Mars orayı terk edecek yine Mayıs ayı içerisinde. Diyelim ki aile içinde sorun var, yaşadığınız yerden bir sıkıntınız var, memnuniyetsizliğiniz var veya aile içinde bir takım ufak tefek çatlaklıklar oldu. Sağlık sorunları da olabilir bu arada bunlar. İşte 7 Mayıs itibariyle Venüs bu alana geçerek sizin için bu alanda daha tatlı, daha sakin, daha huzurlu bir evreyi başlatacak. Evet, 9 Mayıs'a geldiğimizde Uranüs Güneş kavuşacak 18 derece Boğa burcunda. Bu arada Jüpiter de tabii ki Boğa burcuna geçeceği için hemen onu da söyleyeceğim. O da 16 Mayıs'ta. Jüpiter artık sizin para evinize geçecek. Tutulmalar da para aksında çalışacağı için biraz önce dediğim gibi kazançlarınızda artış bekleyebilirsiniz. Üstelik bu yıl boyunca sürecek bir transit ama ay içerisinde de tetiklenecek yatırımlar, beklentiler, dediğim gibi satışlar, miraslı konular veya bir mesela işle ilgili bir girişiminiz var. Orada önemli gelişmeler olabilir. Buralardan bekleyebilirsiniz. Belki biraz aile içi konulardan, aileden gelebilecek destek, maddi destek bu arada olabilir. Sürpriz de olacağını söyleyebilirim. Çünkü tam para evinizde bir Uranüs Güneş kavuşumu haliyle biraz farkında olmadan belki de yapmış olduğumuz güzel bir yatırımın getirisi olarak da çalışabilir. Tabii burada doğum haritanızın aldığı açılar çok önemli. Eğer Boğa burcunda yerleşimi olan bir koçsanız mutlaka parasal konularda sürpriz gelişmeler getireceğini söyleyebilirim. Evet, 16 Mayıs'ta Jüpiter Boğa burcuna geçiyor. Yıl boyunca bakın maddi konularda sizi rahatlatacak, refaha çıkaracak. Gerçekten beklediğiniz konular, mesela şanslı olacağınız tarihler var. Yatırımlar dedik, finansla ilgili konular, bir takım para piyasalarını takip ediyor olabilirsiniz. Belki değerli madenlere yatırımlar yapıyorsunuz, birikimleriniz var ya da belki bundan sonra yapacaksınız. Çünkü Jüpiter kazançlarınızı arttıracak burada. Siz de o imkanı bulabilirsiniz. Hemen bakıyoruz. Mesela 17 Mayıs'ta Ay, Jüpiter, Kuzey düğüm Merkür Boğa burcunda kavuşuyor. Bunların hepsi sizin maddi konularınızı güçlendirecek, elinizi güçlendirecek. Tabii ki burada
huzur da bir bakıma parayla geliyor. Yani tabii ki her şey para değil ama maddi kazançlar arttığı zaman belki başkalarına da yardım edebilecek ve kendinizi daha iyi hissedeceğiniz bir süreç olacak. Evet, hemen 18 Mayıs ve devamında şimdi bizim bir Plüto Jüpiter karemiz olacak. Ay boyunca aslında bunun etkilerini yaşayacağız. Jüpiter biliyorsunuz Kova burcunda, Plüto Kova burcunda ve Jüpiter artık para hanenizde olacağı için şimdi bu para da evet şanslısınız ama burada kontrol de gerekecek. Bir takım hani Plüto retro yapmaya başladı bu arada. Kova burcunda sizin 11. evinizden gelen bir kareleme ile mesela yine sosyal çevreniz, belki bir iş projesi, yeni gelişen konular olabilir, bir yatırım olabilir, bir plan yapmışsınızdır mesela. Bir sosyal sorumluluk projesi olabilir. Öyle projelere belki gönüllü, belki maddi yardımlarla katılacaksınız. Buralarda biraz zorlayıcı olabilir. Buraya dikkat etmeniz gerekecektir. Evet, 19 Mayıs'ta hemen bir 28 derece Boğa burcunda bir yeni ay doğacak. Yine bakın para evinizde. Yine maddi konuların burada ön planda olacak ama bunlar ev, emlak, aile, yaşanılan yer, aile içindeki kişiler, aile içindeki kadın figürlerle ilgili olma ihtimali var. Böyle bir para alışverişi söz konusu olacak. Ama tabii yeni ay olacağı için de yeni bazı gelişmeleri getirecektir. Evet, 20 Mayıs itibariyle artık gündeminiz sizin değişiyor. Biraz o aile işte çok uğraştınız. O alanlarda gerçekten yoruldunuz. Belki ebeveyn sağlığıyla uğraştınız. Emlakla ilgili konular çok oldu gündemimizde. Artık Mars Aslan Burcu'na geçiyor. O alandan ayrıldığı için sizin biraz daha ilişkiler, aşk hayatı, çocuklar, daha eğlenceli bir ortam mesela hayatınızda getirecek. Mars 5. evinizde seyrediyor olacak ve tabii ki yönetici gezegeniniz enerjinizi çok yukarıya çıkaracak. Mesela son aylarda biraz daha negatif, biraz daha baskılayıcı enerjileri altındaydık hepimiz. Tabii Mars'ın Yengeç burcunda olmasından dolayı. Ama 20 Mayıs itibariyle burada bir rahatlama söz konusu oluyor. Daha keyifli, daha heyecanlı. Hatta biraz daha aşk hayatının da çok renkleneceği, ilişkilerin daha çok gündemimize geleceği ve çocukları olanların belki onların hayatları ile ilgili önemli gündemleri olacağı bir süreç olacak. Evet, 21 Mayıs sonrasında artık Güneş'in de İkizler Burcu'na geçmesiyle tabii biraz daha seyahatlere yöneliyorsunuz. Giyim, kuşam, alışverişler, seyahatler, bir takım ticari konular olabilir, eğitimle ilgili konular yine 21 Mayıs sonrasında gündeminizde olacak. 28 Mayıs itibariyle yani ayın sonlarına doğru Güneş Satürn karesi söz konusu olacak. Biliyorsunuz Satürn Balık burcunda 12. evinizden geçiyor. Sizi direkt ilgilendirmiyor ama ay sonunda bir takım baskılayıcı durumlar söz konusu olabilir. Bir dar boğazdan geçebilirsiniz. Yakınlarınızın çevrenizde olan olup bitenlerle ilgili olacaktır bunlar. Şimdi burada önemli bir konuyu daha hemen hatırlatarak videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Biliyorsunuz Merkür Boğa burcunda sizin para evinizde retro yapıyordu ve bu retro 16 Mayıs'ta bitiyor. Bu sizin harcamalar kısmınızda sizin için önemli olacak. Parayla ilgili konular, alışverişler, gelirleriniz, kazançlarınız, yatırımlarınız vesaire. Bunlarla ilgili gelişmeler için 16 Mayıs'tan sonra hareket etmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü Merkür'ün burada artık rahat olmasından dolayı yakın çevrenizden beklediğiniz destek de mesela varsa eğer onlar da gelebilir. Aynı zamanda sağlığınız veya iş yaşamınızdan beklediğiniz paralarla maddi bir takım durumlarla ilgili veya işle ilgili diyelim. İşte 16 Mayıs ve sonrası daha sağlıklı bir süreç başlayacak sevgili koçlar. Evet, mutlu bir ay diliyorum. Çok yoğun bir ayda olacaksınız. Doğum haritanıza bakınız lütfen. Boğa akrep aksı bilhassa çok etki alıyor. Eğer oralar yoğunsa bu dediklerimden etki alırsınız ama belki de çok az yerleşiminiz vardır. Hiç etki de almayabilirsiniz ama Jüpiter'in parayla ilgili konularda size getirisi çok yüksek olacak. Her şekilde de bunun etkisini alırsınız. Kendinize iyi bakın. Mutlu bir ay diliyorum ve yayınımızı beğenmeyi ve abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Sevgiler efendim. Hoşçakalın.